Herkese merhaba, sağlıklı, mutlu, bol kazançlı bir gün dilerim. Şimdi değerli metallere hızlıca bir bakalım. Gümüşle başlayacağım. Gümüşte bakın şu son düşüşün 34.86'lardan başlayıp 29.67'lerde sonlanan düşüşün zayıf da olsa bir tepkisini verdik. 31.56'lardan tekrar satışa döndük. Burada şöyle sıkıntılı bir görünüm var. Bakın 18 Kasım pazartesi günü başlayan alımlar bir hafta boyunca şu tepe bölgede oyalandı ve 31.56'yı geçemedi. Bu geçtiğimiz pazartesi günü gelen satışlar ise bu bir haftada alınan bölgeyi tek günde geri vermiş durumda. Dolayısıyla burada hala satıcıların oldukça güçlü olduğunu, alıcıların da zayıf kaldığını söyleyebiliyoruz. O nedenle aşağıda 29.67 hatta bu 26.47'lerden başlayan yükselişin maksimum düzeltme sınırı olan 29.40'ların kırılma ihtimali güçlü görünmekte şu an için. Bu riskin ortadan kalktığını söyleyebilmemiz için yukarıda minimum 31.56, 31.62 düşük zaman dilimlerinde belirlediğimiz bir seviye. Bu seviyelerin kırıldığını görmemiz gerekir. Aksi takdirde destek bölgesinin kırılıp minimum 28-27.68 maksimum ise 26.64-26 bölgesine doğru satışların derinleşme ihtimali var. Bunu da gene uzun süredir anlatıyorum. Bakın bu tarz bir düşüş aslında bir ana trend değildir. 26 dolar korunduğu sürece yatay bant içerisinde bir zikzak hareket takip edeceğimizi düşünüyorum. Dolayısıyla bu tarz bir düşüş sonrasında gene oldukça güçlü alıcıların devreye gireceğini ve tekrar bu 34.80-35 dolarlara doğru bir hareketin gelme ihtimalinin güçlü olacağını düşünüyorum. Bunun için de aslında şu bölgede bir dip tepe analizi yapmamız gerekir. Ancak şu an o analizi yapıp bu videoyu çok uzatmak istemiyorum. Bu tarz bir analiz yaptığımızda bu 26.64-26 doların çok güçlü olduğunu görüyoruz. Burada gümüş yatırımcısı için eğer bu tepe bölgelerde alım yaptıysanız orta vadede, orta uzun vadede kaybedeceğiniz sadece zaman olacaktır. Tekrar gümüşün bu 34-35 dolarlara geldiği, hatta bu bölgeleri de geçtiği süreçleri yaşayacağız. Ancak şu an için tepede bir yatay bant olasılığı daha güçlü duruyor. Buradan gümüşün düşük zaman dilimlerine geçecek olursak burada aslında bir yatay bant hareketi takip ediyoruz. Yukarıda 31.62, aşağıda ise 29.67 destek direnç bölgelerimiz var. Bunlar korunduğu sürece yatay bant hareketinin devamı beklenir ve bu yatay bantta bakın bir üçgen formasyonu da oluşuyor. Şu yaşadığımız son düşüşünde %50 tepkisini vermiş durumdayız. Bu yükselişte tepkiden daha güçlü alımların geldiğini söyleyebilmemiz için yukarıda 30.90-31 aralığının geçilmesi gerekecek. Bu direnç bölgesi kırılmadığı sürece şu düşüşün tepkisini verdik ve tekrar satışa dönüyoruz diyeceğimiz bir süreç yaşanır. Bu bölge geçilecek olursa 31 dolar üstüne yerleşecek olursa da yatay bant direnci olan yukarıda 31.50-31.62 bölgesini takip ediyor olacağız. Aşağıda da 29.62 hatta günlük grafiklerde belirlediğimiz 29.40'ların kırılması gümüşte daha geniş bir alanda yatay bandın teyidi anlamına gelecek.